Herkese selamlar. Uzun bir aradan sonra makam videolarıyla tekrar karşınızdayım. Bu seferki makam videoları konumuz makamların geçkileri. Bir örnek üzerinden, örnek taksim üzerinden, doğaçlama üzerinden size örnek geçkiler anlatacağım. Ve bunları anlatırken neler yaptığımı ve neden bunu yaptığımı, nasıl yaptığımı ve diğer makamlara nasıl bağlantıları olduğunu bunları konuşarak anlatacağım. Size aktaracağım. Faydalı bir çalışma olacak sizler için. Çünkü ben de bu şekilde ustalarımdan, abilerimden öğrendim, hocalarımdan öğrendim. Çok faydasını da gördüm. Çünkü cümle cümle böyle melodinin nereye gittiğini görerek ve bilerek yaptığınız şeyler size ekstra bir hem özgüven sağlıyor hem de ne yaptığınızı bilerek çalmanızı sağlıyor. Bu şu avantajı da sağlıyor. Mesela yerinden veya 4 ses çaldığınız bir taksim, aynısını bir ses veya 5 sesten veya 6 sesten veya başka bir yerden, başka bir tondan çalmaya çalıştığınızda bazen kafa karışıklığı olabiliyor. Bunu engellemiş oluyorsunuz. Çünkü kafanızda bir melodi oluyor ve nereye gideceğiniz belli. O cümleyi nasıl kuracağınız belli. Sadece ton değişiyor, parmak yerleri değişiyor veya işte enstrümanına göre basacağınız notalar değişiyor. Fakat melodik olarak cümleler aynı. Kafanızda onlar olduktan sonra o cümleleri kurmanız çok kolay oluyor. Şimdi bugün ilk videomuzda Hicaz makamı ve Hicaz makamında yapılabilecek ana Hicaz'dan bahsedeceğim bu arada. Yine içinde tabii ki diğer Hicaz ailesinden diğer makamlara da değineceğim ama Hicaz ana yapısı içindeki yapılabilecek geçkiler üzerine konuşacağız. Ve bunlar nasıl yapılabilir? Hangisi hangisiyle bir bağlantı kurulabilir? Hangisi hangisinin arkasına yapabilirsiniz? Onu konuşacağız. Şimdi öncelikle Hicaz makamını hemen kısaca bir hatırlatayım. Hicaz makamı neydi? La üzerinden, bol ahenk üzerinden düşünüyoruz. La dersek piyano mi'ye denk geliyor. La, si bemol, do, re, do, si, la, sol, do, si, la, la. Yaptığımızda aslında biz Hicaz yapmış oluyorduk. İkinci step neydi? İkinci adım neydi? Buradan re'ye gitmek. La, si, do, re, mi, sol, fa, mi, re, do, re gibi bir cümleyle cümleyi artık Hicaz'ı re'ye yani nevaya taşımakta. Artık ondan sonrasında neva cümleler kurmak amaçtı. Ve bu iki yapı, daha doğrusu minimum iki makamın birleşmesinden ana makamın terkibi oluşuyordu. Yani Hicaz artı neva yaptık. Hicaz makamının terkibi oluştu. Minimum iki makam oluşturduğumuzda, birleştirdiğimizde bir terkip oluşturuyoruz. Şimdi başlayalım. Bir küçük Hicaz başlayalım. Sonra ben size nereye geçtiğimi, nasıl geçtiğimi anlatayım.